Evet, bu çok sevdiğim heykelim Singular aracılığıyla Paris'teki müşterimize satıldı ve ona gidecek. 2025 Pantone Mocha Mousse rengi, Pantone'nin seçtiği renk. Benim de en sevdiğim heykellerden bir tanesi bu George serisinde. Çünkü sürreal bir heykel. Mercanların içinde uçan kelebekler gibi düşünün. Ve burada da Dream Big yazımız var. Büyük düşünelim, kelebekler mercanların içinde bile uçabilir. Heykellerimi gönderirken sevdiğim güzel böyle bir patchouli yağım var mesela. Bu patchouli yağımdan içine damlatıyorum. Dolayısıyla insanlar açtıkları zaman hoş bir kokuyla karşılaşıyorlar. Şimdi dikkatlice bunu güzelce paketleyeceğim. Bu heykellerin yurt dışı gönderimlerinde kutuları özel oluyor. O kutularımızın da belirli bir sertifikasyonu var. Özel yerlerde yaptırılıyor. Bu kutularımız da onlardan bir tanesi. Bu George serisindeki kral tacı esasında gecelerin, partilerin kralı gibi de algılayabiliriz. Ben bir kralım da algılayabiliriz. George serisine dikkat ettiyseniz eğer bazı heykelleri mat, bazıları parlak. Hepsinin rengi farklı. Bu farklılıklar ışığı daha ayrı yansıtıyor ve esasında dikkatli bakarsanız yüzündeki ifadeyi bile değiştiriyor. O yüzden özellikle bu şekilde yaptım George serisinde. Her birinden bir tane var. Bazıları çok beğeniliyor ve tekrardan yapılması isteniyor. Ama bunların özelliği unique olması. Hepsini elle yaptım bu George serisinin. Fakat iki kalıp alındı bu George serisinde. Önce bir alçı kalıp alındı. Sonra tekrardan üzerine çalıştım ve tekrardan kalıp alındı. O açıdan tamamen pürüzsüz ve net bir dokuya sahip. Bu George serisinde şöyle sizinle paylaşayım. Tek bir yüz var. Fakat farklı aksesuarları var bunun. Tacı var, kep var, fötr şapkası var ve kulaklığı var. Hepsinin de renginin farklı olması esasında gün içerisinde moodumuzun ne kadar değişken olduğunu, ruh halimizin giydiğimiz kıyafetlerle, aksesuarlarımızla değiştirdiğimiz, gün içerisinde değiştirdiğimizi anlatmak için yapmıştım. Bu aksesuarlar da kafasındaki şapkası, fötr şapkası, kepi teker teker elle yapılmıştır. Bunların bir de hiç üzerine dokunmadıklarım var. Tema doğrultusunda kişiselleştiriyorum. Esasında size bunu paketlemeye devam etmeden önce biraz önce bahsettiğim diğer George'ları paylaşmak isterim. Fötr şapkalı George'umuz. Yine taçlı başka bir George. Bu şekilde kepli bir George ve kulaklıklı bir George. Bunların mutlaka e, boyalarını güzel bir araba kaporta boyasıyla yaptım ve sonrasında cilalandı. Ondan sonra bu üzerindeki bütün dokuları tek tek kendim akrilik kalemlerle çizdim. Şöyle göstereyim size. Ve bir tanesinde çizdiğim, bir diğerinde yok. Bunların hepsi el çizimi. Burada altın yaprak varak kullandım bunun şapkasında. Bu şekilde. Burada yine bir mercan serisi var. Kulaklıklı George'umuzda. Ve üstlerine küçük küçük tatlı tatlı yazılar yazdım. Birine life yazdım, birine joy yazdım, birine fun yazdım. Mesela bu çok eğlenceli bir George. Burada güzel böyle bir fun yazımız var. Bu pop art serisi Milano'da katıldığım özel bir fuar için yapmaya başlamıştım ve sonrasında da gelen talepler doğrultusunda devam ettim. İnsanlara özel, kişilere özel, keyifli hediyeler almak için kimisi kamuflaj istiyor, bir tanesi kelebek istiyor, öbürü kuş yap diyor, notalar yap diyor. Dolayısıyla bazılarını da boş bıraktım. Arzu eden koleksiyonerlerime o şekilde onları kişiselleştiriyorum.
Hepinize çok güzel, çok keyifli, sağlıklı, huzur dolu, neşe dolu, aynı bu George'lar gibi gülen, gülümseyen, hayattan keyif alan güzel günler diliyorum. Merhaba. Geçen hafta size bu yaptığım heykelle ilgili yapım aşamalarından bahsetmiştim. Şimdi bu ikinci videomuzda ilk önce tinerle temizliğini anlatmak istiyorum sizlere. Onları paylaşacağım ve sonrasında detaylarını tekrardan göstereceğim. Bir takım değişiklikler yaptım kadında. Onları paylaşacağım. Ve videomuzun en sonunda da sizden gelen birkaç tane soru var. Onları cevaplandırmaya çalışacağım. Şimdi tinerle temizleme sürecine başladım heykeli. Tineri neden kullandığımızı daha önce de bahsetmiştim. Plasterin yağ bazlı bir malzeme, tinerde kimyasal bir malzeme olduğu için etraftaki pürüzleri ve çizgileri yumuşatıyor. Fırçamızla tinerimizi yumuşakça sürüyoruz. Şurada detayları görebilirsiniz. Ben iki tane farklı fırçayla çalışıyorum. Bir geniş fırça, bir de ince fırçayla çalışıyorum. İnce fırçayla sürdükten sonra buradaki detayları yumuşatmak için çizgilerin aralarına da bu fırçayla girip hepsini homojen bir kıvamda temizlemiş oluyoruz. Bu temizliğin son aşaması. Bundan sonra artık heykeliniz esasında bitmiş oluyor. Kalıp ve sonrasında da döküm için hazır oluyor. Şuraları mesela temizlemiştim. Buradan görebilirsiniz nasıl bir yuvarlaklık verdiğini. Aynı zamanda da şimdilik matlaşacak. Buradan da biraz önceki derin çizgilerin kaybolduğunu, daha istediğim şekilde olduğunu görebilirsiniz bu şekilde. Nutnerle bir sefer temizledikten sonra pürüzsüz bir hale geldi. Esasında hala üstünde ufak tefek yapmam gereken şeyler var. Ana hatlarıyla bitirdim.
Gördüğünüz gibi daha önce dikkatli izleyen izleyicilerimiz buradan fark edecektir. Saçlarında ufak bir değişiklik yaptım. Rüzgarı birazcık daha fazla almasını istediğim için bir boşluk yarattım, şurada görebilirsiniz. Bu bir gece elbisesi. Bunlar bir çift, gece akşam bir yerden çıktılar ve birbirlerini çok seven bir çift diyebiliriz. Kadının gece elbisesinin detaylarıyla ilgili şöyle size göstereyim. Bunları yeni ilave ettim. Şöyle güzel de bir sırt dekoltesi var. Onu da paylaşayım. Daha tamamlanacak tabii ki eli var. Bunlar çift olarak el ele tutuşacaklar ama kadını ve adamı ayrı ayrı çalışıyorum. Şu anda adamı çalışmaya başladım. Adamın pantolon detaylarını vermeye başladım. Sonrasında da kaslarını tekrardan düzenleyeceğiz ve tekrardan rötuşlarını yapacağız. Erkek figürümüzle ilgili beni oyalayan kısımdan bahsedeyim. Daha önce yaptığım erkek figürlerinde pantolon ve vücudunda bu kadar detay yapmamıştım. Daha soyut erkek figürleri yapmıştım. Pantolon detayları birazcık beni oyaladı. Heykel yaparken şuna dikkat etmek lazım. İyi bir heykeltıraşın anatomi bilgisinin de mutlaka olması gerekiyor. O yüzden ben genelde ilk önce kasları ana hatlarıyla koyup ondan sonra yumuşatmayı tercih ediyorum. Herkesin farklı bir yöntemi vardır. Bir de şu çok önemli, sanatseverler için söylüyorum bunu. Mesela bu erkek figüründe, bu duruşta ayağını rahatlıkla bu şekilde koyup kadına doğru eğilebiliyor. Fakat ayağı öbür tarafa doğru olsaydı anatomik olarak bu pek mümkün olmayacaktı. Aynı şekilde kadın için de önemli. O yüzden bunları yaparken yeni sanata başlayan, yeni heykele merak saran arkadaşlarımıza da tavsiyede bulunabilirim. Anatomik olarak vücudunuzu da siz de kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Bir taraftan bir tarafa eğilirken eğilebiliyor musunuz? Bu bacak o bacağın önünde olursa mesela onları mutlaka kontrol edin. Böyle güzel duruyor diye sadece yapmamak lazım. Bu figürün birazdan kaslarına, pantolon detayları bitti. Çok az kemer kısmı kaldı. Sonrasında kaslarına geleceğiz. Kaslarını tekrardan kontrol edeceğiz, yumuşatacağız. Ve bu kadınla erkeğimizi ilk önce el ele tutuşturacağız. Ondan sonra da güzel bir buse konduracak beyimiz. Şimdi gelen sorulardan bir tanesi kadın figürlerindeki uçuşan saçlar, uçuşan etekler ve sürekli bir uçuşma duygusu. Şöyle söyleyebilirim. Esasında bu benim imzam gibi oldu artık. Ben özgürlüğüme çok düşkün bir insanım. Ve özgürlük duygusunun sadece ne giydiğinizle, ne içtiğinizle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ruhen özgür olabilmek çok kıymetli. Ama rüzgar da bana bir özgürlük duygusu veriyor. Onu fark ettim heykellerimi yaparken. Bir şeylerin uçması, bir şeylerin serbestçe salınma duygusu bana özgürlük hissi veriyor. O yüzden genelde bütün kadın figürlerimde uçuşan saçlar var. Uzun uzun uçuşan saçlar, serbestçe uçuşan saçlar var. Aynı şekilde kıyafetlerinde veya kıyafetlerine, bedenlerine gelen uzantılarında diyebilirim size. Mutlaka bir dalga formu var, mutlaka bir uçuşma formu var. Yani rüzgarla keyifli bir zaman geçiriyoruz. Bu saçlardaki dalgalanma formundan ve rüzgar formundan bahsetmiştik. Size hemen buradayken arkada yaptığım aşk heykelinden bahsedebilirim azıcık. Bu aşk heykelinde de yine soyut bir adam ve soyut bir kadın var esasında. Bu heykelde de aynı duyguyu, aynı dalgalanma hissini görebilirsiniz. Vücutlarının bağlantılarıyla bir şekilde birleştirdim bunu. Fakat burada birazcık daha farklı bir anlam da var. Aşk benim için sadece bir kadın ve erkeğin birbirine duyduğu e, histen ziyade birazcık daha e, mesnevi de var bunun içinde, öyle söyleyebilirim. Yukarı doğru almak ve verme dengesi, esasında bu bir dengeyi temsil ediyor. Bir tanesi dışarıya doğru, bir tanesi iç bükeye gelmiş. Bu da dengenin bir parçası. Ben dönem kanat çalışıyorum. Kanat çalışmayı çok seviyorum. Özellikle melek kanatlarını çok seviyorum. Melek kanatlı birçok heykelim var. Burada da hem kuşların kanatlarını inceliyorum hem de mitolojik olarak yapılmış olan resimlerden bakıyorum detaylara. Ama burada da gördüğünüz gibi aşağıdan bir rüzgar geliyor. Bu bir free fall, yani serbest düşüş heykelinin improvize edilmiş hali. Uçuşan saçları burada da tekrardan görebiliriz. Bununla ilgili de bir soru geliyor. Bu kadar heykeli bu kadar kısa sürede ve bu kadar hızlı bir şekilde nasıl yapabiliyorum?
Şu anda home studio olarak çalışıyorum. Evden çalışıyorum çoğunlukla. Üretim aşamasından bahsediyorum, yapım aşamasından bahsediyorum. Dolayısıyla esasında çok güzel bir özgürlük. İstediğiniz saatte, istediğiniz zaman çalışabiliyorsunuz. Saat 11'de, 12'de, 1'de, 2'de aklınıza bir fikir geldiği zaman da heykelinizle ilgili oturup çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Tabii bazı zorlukları oluyor, olmuyor değil. Sonuçta şu anda benim herhangi bir mesai saatim yok. Mesai saatim olmaksızın bazen sabah 3'e 4'e kadar çalışıyorum ama benim için her zaman bahsederim bu bir meditasyon ve çok keyif alarak çalışıyorum. Aksine dışarıda koşturmacalarımı, yorgunluklarımı yeri geldiği zaman heykel üstünde çalışarak atıyorum. Evde çalışmanın avantajları bu şekilde özetleyebiliriz. Bu çalışmamın ne zaman sonlanacağıyla ilgili gelen sorular vardı. Tahminimden birazcık daha uzun sürdü bu çalışmam. Birazcık daha çünkü fazla detay verdim. Takriben 2025'e girmemize bir 8 gün civarında kaldı. Yaklaşık bu hafta içerisinde bitirmeyi artık düşünüyorum. Sonrasında bir hafta 10 günlük bir kalıp süreci olacak. Kalıp sürecinde sizlerle mutlaka paylaşmak istiyorum, paylaşacağım. Ve sonrasında da döküm aşamasına geçeceğiz. O da malzeme olarak kullanacağım malzemenin döküm süreci yaklaşık bir 10-15 gün sürecektir. Dolayısıyla Ocak sonu, Şubat başı, hatta Sevgililer Günü'ne yetişecek diye düşünüyorum. Bu heykelimizi size birebir dökülmüş haliyle tekrardan buluşturacağım. Şimdiki tellerden bir konstrüksiyon yapacağız. Bu ince tellerin mukavemetinin artması için de bu şekilde öncelikle 2 defa sarıyorum bunları. O yüzden şimdilik bir kadın ve bir erkek figür heykeline başlayacağım. Telleri sarıp ölçüsüne göre de ayarlayacağım. Ben vücut yaparken normalde 1'e 8 yani 8 katı, bir kafanın 8 katı gibi düşünün. Yapacağınız ölçüyü 8'e bölüp bir kafa boyunu bulabilirsiniz. Bunların boyu yaklaşık 3 santim civarında olacak. Çok soyut olacağı için de çok detaylı bir konstrüksiyona ihtiyacım olmayacak. Daha kalın telden neden yapmıyorum? Çünkü bu sefer istediğim detayları istediğim incelikte veremem. O yüzden bu şekilde ince tel, kara tel de kullanabiliriz. Ben bugün bu çelik tel kullanmayı tercih ettim. Şimdi size genel olarak nasıl bir konstrüksiyonla başladığımı göstereyim. Şöyle yaklaşık 3-4-3,5 santim civarında bir kafa, 3,5 santim civarında bir kafa, erkek olabilir. Bunu da bir santim yapabilirim. Okey. Önce kafamızı yaptık. Sonra ilk önce heykelimizin boynunu yapıyoruz. Oran orantı olarak yaklaşık 2 omuz, 2 baştır. Dolayısıyla başımızı yaptıktan sonra omuzlar yaklaşık 6 santim civarında gelecektir. Bakalım. Tam 6 santim olmuş. Ve sonrasında da şu şekilde gövdeyi kıvırıyorsunuz. Bu bel oyuğu gibi düşünün. Ve yaklaşık omuzlardan birazcık daha dar bir kalça yapacağız. Bunun bacaklarının yamukluğuna bakmayın. Kısa gözükebilir şu anda. Ona zaten bu konstrüksiyonu güçlendirirken de ilave yapacağım. Bir diğer bilgi, boyumuz her ne kadarsa şu 2 parmak ucundan kollarımızı açtığımız zaman bir uçtan bir uca boyumuz kadardır. Bunu ölçebilirsiniz. Dolayısıyla şu anda
bu konstrüksiyonun kollarını da koyalım. Heykel yapmak tabii yaratıcılık süreci ama temel heykel yapmak tamamen matematik. Bununla ilgili oran, orantı, altın ölçüler var. Buna göre yapabilirsiniz. Bu kolları birazcık özellikle uzun bıraktım şu anda. Normal bu heykelin boyundan birazcık daha uzun. Sonrasında keseceğim. Uzun yapmanızda sıkıntı yok ama kısa yaparsanız eklediğinizde konstrüksiyonunuzun mukavemetini azaltmış olursunuz. O yüzden öncelikle uzun yapın. Ondan sonra gerektiği kadar kesebilirsiniz. Şu anda mesela bunu ölçelim. 24-25 santim olması lazım. Buralardan keseceğiz. Bunlar. Şimdi kadın ve erkek bedenlerinin temel konstrüksiyonlarını şöyle takalım ve bacak, kalça kısmından güçlendirmeye devam edelim. Bundan sonraki kısımda artık tekrardan tel sarmayacağım. Çünkü zaten 2 kat tel sarmıştım. Bu teli tek kat olarak bunun üzerine güçlendireceğim. Dolayısıyla 3 kat olmuş olacak esasında buradaki telimiz. Bacaklarını serbestçe istediğiniz gibi oynatabilmeniz için heykelinizi yaptıktan sonra konstrüksiyonunuzun da sağlam olması lazım. Evet. Bunun bacaklarını güçlendirmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi burada bir tur sardım. Şimdi bir tur daha saracağım. Süreçleri merak ediyorduk. Şimdi bu ağacımız küçük bir ağaç. Bilgi Ağaçlar serisinin en küçüğü. Bu ağacımızı plasterinden çalıştım. Temizliğini yaptım. Tinerle temizledim ve ondan sonrasında da kalıba gitti. Silikon kalıp aldırdım. Silikon kalıp alınırken bu tip dallı budaklı işlerde mutlaka kesmeleri gerekiyor. Dolayısıyla parça parça silikon kalıbımız alındı. Silikon kalıp alındıktan sonra da modelimizi bu şekilde, şunu şöyle 2 saniye kenara alayım. Şu şekilde mum döktürüyoruz. Bu mum dökümünden sonra videolarda da izlemişsinizdir. Bronz döküm için bunun üzeri seramik tozu kaplanıyor ve fırınlanıyor. En az 3-4 kat kaplanıyor. Fırınlanıyor, derecelerin içerisine koyuluyor. Bekledikten sonra seramik iyice kuruduktan sonra da içine 1200-1300 derece civarında eritilmiş bronz dökülüyor. Dolayısıyla mum eriyip gidiyor. Bir başka yöntem de bunların kum dökümü yapılma yöntemi. Bu şekilde malzemeleri 2 boyutlu hale getirip kuma basmak kaydıyla aynı şekilde bronz dökümü veya başka bir malzemenin dökümünü yapabiliyorsunuz. Bu kadar ince malzemelerde polyester döküm pek tercih etmiyorum. Çünkü kırılganlığı çok fazla olabiliyor. Bu ağacımız bittikten sonra bir diğer kocaman ağacımız vardı. Onunla ilgili de video çekimleri yapmıştık. O ağacımız da bitti. Onu da size göstermek isterim. Bayağı ağır bir ağaç oldu. Evet. Bu ağacın da dokularını yaptım. Dokularından sonra da yine tinerle temizledim. Tinerle temizlediğiniz zaman dokuları da yumuşatmış oluyorsunuz. Dokuları herkes kendi eline uygun bir ebeşuarla verebilir. İsterseniz doku vermeyebilirsiniz ama ben bunda özellikle güzel bir ağaç dokusu olsun istedim. Tiner plastik bazlı malzemeyi hafiften erittiği için hem temizliyor hem de verdiğiniz bu sert görünümlü dokuyu yumuşatıyor. Daha yumuşacık, daha organik gözüküyor doku. Şimdi bu ağaçla ilgili kalıp sürecine gireceğiz. O yüzden kalıpçı arkadaşlarımıza şimdiden
Bol şans diliyorum. Bayağı uzun sürecek ama aşamalarını mutlaka sizinle teker teker paylaşacağım. Muhtemelen bu da parça parça kesilip ondan sonra tekrardan birleştirilecek. Bu şekilde bir döküm süreci olacak. Şimdi kalıplardan bahsettik. Kalıplara nerelerden geliyoruz? Birazcık onun sürecinden bahsedeyim size. Esasında kalıplara ilk önce bu tellerden geliyoruz. Heykelimizin konstrüksiyonunu yapıyoruz. Konstrüksiyonumuzu yaptıktan sonra daha önce bahsettiğim, ben bu heykellerde ince olduğu için plasterinle çalıştım. Plasterin malzemesiyle istediğiniz formu veriyorsunuz. Temizliyorsunuz, dokusunu veriyorsunuz, temizliyorsunuz. Ve sonrasında bunu yaptığınız şekliyle kalıpçı arkadaşımıza götürüyorsunuz. Birçok şekilde kalıp alınabilir fakat bu tip böyle özellikle dallı ve ince işlerde parça parça kalıplar alınıyor. Kalıbı alan kişi bu ağaçtı mesela. Bu ağacın yaklaşık 4 tane kalıbı var. Her bir dalını kesti. Bu dalları kestikten sonra silikon kalıp aldı. Silikon kalıbın üstüne de alçı koyuyoruz. Şimdi ben size kalıplarla ilgili birazcık bilgi vermek isterim. Hem silikondan hem de alçıdan kalıp alınabilir. Özellikle çamur çalıştığınız zaman üzerine incecik bir tabaka yağ sürüp alçı kalıp alabilirsiniz ve yanlarına mutlaka separatör sürmelisiniz. Fakat bu separatörleri ayırırken de kırarken de açıyorsunuz. Negatifi ve pozitifi oluyor. Fakat alçı kalıp çok fazla üretime uygun değil. Ben heykellerimden yaklaşık 8 adet üretim yapıyorum. Dolayısıyla silikon kalıp çok daha uzun vadeli heykellerimi daha iyi koruyor. Bu silikon kalıbı alırken ilk önce sulu boya fırçasıyla incecik bir kat silikon sürülüyor. Sonra tekrardan bir kat daha silikon sürülüyor ve sonra içine dondurucu koyulup tekrardan daha yoğun böyle bir Arap sabunu, beyaz Arap sabunu şeklinde form veriliyor. Silikon kalıp alındıktan sonra mutlaka üzerine ya elyafla ya da alçıyla tekrardan ince bir kalıp alınıyor ki silikon kalıp sıcakta deforme olmasın veya formunu kaybetmesin diye. Ama size ilginç bir şey göstermek isterim. Şu kadarcık ağacın bu kadarlık kısmının kalıbı işte bu kadar büyük düşündüğünüz zaman. Bu küçücük dalların kalıplarını da göstereyim size. Şu küçücük dalların kalıpları bu kadar büyük. Sonrasında ne yapıyorlar? Bu silikon kalıbın içerisine mum dökülüyor ve uygun bir şekilde bu silikon kalıp kesiliyor. Bu silikon kalıbın içine mum döküldükten sonra da bundan tabii 4 parça olduğu için parça parça çıktı. Şu şekilde mum parçaları çıkıyor ve sonra tekrardan çalışılan mumla birleştiriliyor. Bu bizim ana modelimiz oluyor. Kalıp yapan arkadaşımız çok güzel kesmiş ama kalıbı keserkenki kesme yerini bulmaya çalışıyorum, size yok. Tesviyesini yapmam lazım ama tabii mumun da tesviyesi yapılması gerekiyor. Şuralarda gördüğünüz gibi küçük küçük çapaklar var. Çünkü mumu bundan sonra nasıl, şurada bir detay gösterebilirim. Bunlar mesela minik minik çapakları çıkıyor mumların şu şekilde. Bunların mutlaka tesviyesi yapılması lazım. Tesviyesi yapılmazsa bronz veya dökeceğiniz metal aynı şekilde çıkar ve dolayısıyla işiniz zorlaşır. Bunların çıkmaması da mümkün değil. Şeyi de söylemek isterim. Bu ağaçlarla ilgili daha önce de videolarda bahsetmiştim. Yaptığınız doku her ne ise silikon kalıpta birebir aynısını alırsınız. O yüzden daha sonra daha fazla üstüne çalışmamak için olabildiğince istediğiniz formda ve olabildiğince temiz çalışırsanız silikon kalıp sonrasında ve döküm sonrasındaki tesviye süreciniz çok daha kısa sürer. Bu silikon kalıpların özellikle şöyle söyleyeyim size, üzerlerine numara yazmanızda fayda var parça parça olanlarda. Ben şimdi bunları açacağım. Daha hala alçısı nemli olduğu için açmadım. Bunların üzerlerine numaralarını, isimlerini mutlaka heykellerinizi yazın ki sonra bir sürü silikon kalıbınız ve bir sürü heykel kalıbınız olduğu zaman birbirine karışmasınlar. Merhaba, hoş geldiniz tekrardan. Tam bir hafta önce diğer ağacımı gösterirken bu ağaçta biraz daha ilerlemiştim. Ve bundan da yaklaşık 10 gün önce henüz bu ağacın iskeleti vardı. Yavaş yavaş yapım aşaması tamamlanmak üzere. Videonun sonunda modelaj yaparak size bununla ilgili aletlerimizle ve şuarlarımızla birazcık nasıl kullandığımızdan bahsedeceğim.
Heykeltıraşlara çok soru geldi bununla ilgili. Heykeltıraşlar bir eser yapmadan önce duygularını nasıl ifade ederler ve ne hissediyorlar ve bu eseri çıkarmadan önce birazcık size ondan bahsetmek istiyorum. Biz esasında biraz aracıyız. Kimisinin duygularıyla müzik yapıyor, şarkı sözü yazıyor, şiir yazıyor, kitap yazıyor, resim yapıyor. Ben heykelle bunu anlatabiliyorum. Şu anda sonbahardayız. Gerçekten mucize doğada. Mucizeyi gözlemlemek için lütfen sizden ricam pencerenizden dışarıya bakın. Bize bütün yaz boyunca görsel şölen sunan bu yemyeşil yapraklar kızardı, sarardı, turuncu oldu. Hatta bazı bitkilerin pembe oldu ve yavaş yavaş da yapraklarını dökmeye başladılar. Yapraklarını döküp durmaya başlayacaklar. Durup ilkbaharda tekrardan çiçeklenip birazcık daha büyüyüp ilerlemeye devam edecekler. Hayat da böyle. Hayatımızda da zaman zaman durmamız gerekiyor. Daha ileriye gidebilmemiz için de buna mutlaka ihtiyacımız var. Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Mutlaka ve mutlaka yakınınızdaki bir park olur, yoldan geçerken gözlemlediğiniz ağaçlar olur ama bakmak ve görmek arasında bir fark var. Bunu hep konuşuruz. Lütfen gözlemleyin. Sadece bakıp geçmeyin. Bu ağaçları inceleyin, renklerine bakın ve evinize gelip boyanız varsa boyanız, kaleminiz varsa kaleminiz. Kendinize sadece 2-3 dakika ayırıp bu görsel şöleni lütfen ya soyut bir şekilde gördüğünüz renkleri kağıda aktarın ya da güzel ağaçları çizin. Sonra hatta bunu benimle paylaşın. Ben de sonrasında kanalımda yayınlayabilirim bunları sizin için. Doğa, insan, durmak dedik. Bitkilerin şifalı olduğundan bahsetmek isterim size birazcık. Ta yüzyıllar, bin yıllar öncesinden, kavimlerden, medeniyetlerden, Lokman hekimden bunları uzun uzun anlatmak isterim ama bitkiler şifalı. Dolayısıyla her hastalığın, her rahatsızlığın şifası doğa tarafından bize sunulmuş zamanda. Biz maalesef bunun değerini çok fazla bilemiyoruz. Doğayı kirletiyoruz, çöp atıyoruz vesaire yapıyoruz. Ne olursunuz çevrenizde herkese uyarın, bununla ilgili de bir farkındalık yaratmış olalım. Geçenlerde yaptığım bir araştırmada bitkilerin ilk defa ses çıkarttığını öğrendim. Ve şu anda çıkartılan bu sesler insan kulağıyla tabii ki duymak mümkün değil. Küçücük hayvanların, küçücük canlıların bu sesleri duyabildiği kanıtlanmış. Ve insanın kulağına da duyulabilir bir şekilde entegre edilmiş. Ziraatta ve tarımda kullanılmaya başlanmış bu ses duyma işi. Domateste ve tütünde başlanmış şu anda. Bitkiler susuz kaldığı zaman gıcırtı şeklinde ve mısır patlaması şeklinde ses çıkarıyor. Şimdi ben de merak ettim. Akciğeri yok bitkilerin nasıl ses çıkartır? Meğerse içindeki odunsu yaprakların içinde su boşaldığı zaman diye bir küçük ses çıkartma mekanizması ziraatta daha da ilerleyen dönemlerde kullanılacakmış. Esas çok hoşuma giden başka bir araştırma sizinle paylaşmak istiyorum. Bundan yaklaşık 50 yıl öncesinde e, Cleve Baxter, evet, Cleve Baxter yapraklara elektrotlar bağlıyor. Bitkilerin duygusu yoktur diye düşünürüz ya, o yüzden onunla ilgili size birazcık bilgi vermek istedim. Yapraklara elektrotlar bağlıyor ve kendi sistemiyle bir yalan makinesi yaratmaya başlıyor. Ve bu yalan makinesi yaratım sürecinde yapılan araştırmalarda da başka bir hanım, botanikçi bir hanım, bitkileri yapraklarını kurutarak, öldürerek onları araştırıyor. O araştırma esnasında o hanım bu odaya girdiğinde elektrotlar bağlıyken bütün bitkiler ölü taklidi yapıyor. Ve şu anda Amerika'da askeriyede kullanılan bir sistem var. Bir fabrika kundaklanıyor ve bu fabrikayı kimin kundakladığı bir şekilde bulunamıyor. Cleve Baxter'ın zamanında yapmış olduğu araştırma sonucunda yapraklara, bitkilere elektrotlar bağlanıyor ve kundaklayan kişi odaya girdiği zaman bitkilerin frekansı değiştiği için kundaklayan kişiyi buluyorlar. Bitki deyip geçmeyelim. Şimdi bu ağacımızla ilgili yapım aşaması tamamlanmak üzere. Fakat bundan sonra tabii ki kalıbı nasıl alınacak, dökümü nasıl yapılacak bunları da sizlerle paylaşacağım. Müsaadenizle ben şimdi gözlüğümü takayım ve azıcık modelaj yapmaya başlayayım. Şu dalda kalmıştım. Öncelikle hep konuştuğumuz gibi formu takip ediyoruz. Plastiğin daha önce de bahsettiğim gibi videolarda plastik bazlı bir malzeme, su bazlı bir malzeme değil. Isıyla yumuşuyor, soğukla sertleşiyor. Bu plastik bazlı malzemeyi ilk kullanmaya başladığımda çamur, kili vesaire heykel bittikten sonra nasıl temizleyeceğimizi biliyordum. Fakat bunu bilmiyordum ve çok araştırdım.
En güzel bulduğum yöntem bütün iş bittikten sonra, dokularınızı da verdikten sonra tinerle ve şunun gibi bir sulu boya fırçası, şöyle göstereyim size fırçalardan bir tanesi. Tinerle yumuşacık dokunarak yaptığınız heykelin üzerindeki pıtırcıkları alabilirsiniz. Ve sonrasında da finishlemiş oluyorsunuz zaten yaptığınız işi. Kalıp aşamasına geçmiş oluyorsunuz ama özellikle soğukta bırakmayı unutmayın. Şimdi birazcık modelaj yapalım. Modelaj yaparken de ebeşuarlardan bahsedeceğim demiştim. Bu ağaçta tek tek elle dal yaptığım için ebeşuar çok fazla kullanmadım. Çünkü parmaklarımla formu vermem